Life Podcast'ına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Ben çok iyiyim. 2 gün önce doğum günümdü. Biraz doğum günlerimde duygusal oluyorum. Neden sizce? Sizde de öyle oluyor mu? Ya da bana özel bir şey mi bu bilmiyorum. Neyse, tekrar duygulanmak istemiyorum. Ee, Bugün doğum günümle alakasız olarak farklı bir şeyden bahsetmek istiyorum. Anlatacak bir şeyim olmadığı zaman podcast kaydetmiyorum açıkçası ama bugün size anlatacaklarım var. Bilinçaltımız bir sünger gibi her şeyi içine çekiyor. Mesela gün içinde hiç dikkat etmediğimiz sıradan olan şeyleri yaparken bile aslında o bilinçaltımıza işliyor ve bazen rüyalarımıza girebiliyor. Diyelim ki televizyon izliyorsunuz ya da izlemeseniz bile televizyon açıkken sesler duyuyorsunuz. O duyduğunuz ya da gördüğünüz her neyse tüm detaylarıyla rüyalarınıza girebiliyor. Oysa ki hiç dikkat bile etmemiştiniz. Belki de o sırada başka şeylerle de ilgileniyordunuz ama fark etmiyor. Bilinçaltı duyduklarını ya da gördüklerini hemen kaydediyor ve farklı şekillerle yansıyor. Benim de geçen gün çok etkilendiğim bir konu geçti bir arkadaşımla aramda. Ve o konuşma sayesinde ilk defa net olarak geçmişime dönüp geçmişimle hesaplaştım. Bakın bu konuda çok fazla meditasyon da yaptım. Kendi kendime çalışmalar da yaptım olabildiğince. Ama hiçbiri bu kadar verimli değildi. Şimdi size onu anlatmak istiyorum. Geçmişte yaşadığınız olaylar ne olursa olsun küçük ya da büyük fark etmiyor. Bugüne nasıl yansıdığını fark ediyor musunuz diye bir soruyla başlamak istiyorum öncelikle. Bu podcastleri yapmamın bir nedeni de kendimle birlikte sizi de bazı şeyleri sorgulamaya yönlendirmek olduğunu hatırlatmak istiyorum. Çünkü bazı sorular vardır ki bizi zihnimizin en ücra köşesine doğru yönlendirir ve farkındalık kazandırabilir. Bu yüzden kendi kendimize soru sormak faydalı gibi geliyor bana. Her neyse, konumuza dönelim. Yaşadığımız bazı olayları düşününce aslında o anda hiç tepki vermediğimiz şeylerin, hiç önemsemediğimiz şeylerin bilinçaltımıza nasıl işlediğini, nasıl etkilediğini fark edebiliyor musunuz? Ben bunu fark ettim. Yıllar önce yaşadığım bir olayın beni hala bu kadar derinden etkiliyor olması bir noktada beni üzüyor zaman zaman. Ama o zaman da çok güçlü durmam gerektiğini düşündüğüm için güçlü durmuşum. Kendime bazen çok güçlü durmam konusunda bazı misyonlar yüklüyorum. Ama aslında hayatımda beni en çok üzen o olayın hala o olay olması ve o olay yüzünden insanlara karşı güven problemi yaşıyor olmam bayağı ironik. Bu gece bir rüya gördüm ve geçmişime döndüm. Aslında şöyle oldu. Çok alakasız bir anda, alakasız bir şekilde bir arkadaşım dedi ki seninle ufak bir yolculuk yapalım. Ama gerçekten gözlerini kapatıp hayal etmeni istiyorum. Ben de bu kadar etkileneceğimi tahmin etmeyerek olur dedim. Dedi ki deniz kenarına gitmeyi sever misin? Evet dedim. Beni tanıyanlar bilir ki ben kumsalı, denizi çok severim ve en huzurlu hissettiğim yerdir. Bana denizlerin hafızasının olmadığından bahsetti. Bunu daha önce hiç düşünmemiştim. Denizlerin hafızası yoktur ve içine ne atarsan at yutar ve unuturlar. Belki de bizi kendine çeken şey de budur. Şimdi seninle bir deniz kenarına gideceğiz. Uzaktan çok güzel gözüküyor ama suyu biraz dalgalı ve hırçın dedi.
Detaylı bir şekilde anlatıp gözümde canlandırmamı sağladı. Üzerimde beyaz bir elbiseyle çıplak ayak kumların üstünde yürüyordum. Ama yürürken ayağıma çakıl taşları batıyor ve canımı yakıyordu. O çakıl taşları benim geçmişimdeki pişmanlıklarım, keşkelerim, hatalarım ve acılarımdı. Şimdi sana mavi bir çanta vereceğim dedi. O çantanın içine ayağına batan tüm çakıl taşlarını toplayıp koyacaksın tek tek. O kumsalı temizlemen gerek dedi. Gerçekten de yaptım. Gözlerimi kapatıp hayal ettim. Hepsini tek tek toplamaya başladım. Bittiğinde çantayı sırtıma takarak ilerideki tepeye çıkmaya çalıştım. Çıkarken çok yoruldum, düştüm, dizlerim kanadı ama çıktım. O tepe bendim. İnsan acı çektiği şeylerden kurtulmak için önce kendisini yenmesi lazım. O acılardan kurtulmak istemesi lazım dedi. Ve evet haklıydı. O tepeye baktığında ne görüyorsun dedi. Sahil nasıl gözüküyor dedi. Taşlar yok ama taşların çıktığı yerler hala delik deşik duruyor, izleri var dedim. Bu cevabı vermem de aslında sıradan bir cevap değildi. Yani bu benim bilinçaltımla alakalı bir şeydi bence. Ve bana dedi ki bir dalga tüm izleri kapatacak. Ve yine haklıydı. Denizi ilk betimlemeye başladığında denizin dalgalı ve hırçın olduğunu söylemişti. Şimdi o çantadaki taşları çıkarıp uzağa suyun içine fırlatmanı istiyorum dedi. Hepsini tek tek fırlattım hırsla. Ve her fırlatışımda rahatladığımı hissettim. Ve sonra soyunup dünyaya geldiğim ilk günkü gibi rüzgarı, okyanusu tenimde hissettim. Sonra kendimi suya bıraktım. Su beni yukarı kaldırdı. Çok huzurlu hissettim. Ve gerçekten de o anları gözlerimi kapatıp hissedebiliyordum, yaşıyordum. En başta dediği gibi suyun hafızası yoktu. O attığım taşları da unutmuştum. İstesem de o koca okyanusun içinden bulup çıkartamazdım. Hepsi kaybolup gitmişti. Sonra denizden çıktım. Küçük bir kız çocuğu geldi yanıma. O kız çocuğu bendim, benim küçüklüğüm. Onun yanına oturdum. Sonra ona sahili gezdirdim. Onunla birlikte yürüyüp ona akıllar verip, öğütler verip onu sevdim, kucakladım. Ona dedim ki hiç kimse ama hiç kimse senden değerli değil. O yüzden hiçbir insan için kendini üzme, sağlığına dikkat et. Kendi ayaklarının üstünde durmayı öğren. Hiç kimsenin senin özgüvenini zedelemesine izin verme. Her şeyin zamanı var. Sabırlı ol. Ve yaşayacağın şeyler için çok acele etme. 30'lu yaşlarına geldiğinde bile hayal kurmaktan asla vazgeçme. Her anın içinde kalmayı öğren ve tadını çıkar. Yaşlandıkça aldığın nefesin sana bahşedilmiş en büyük nimet olduğunu anlayacaksın. Daima pozitif kalmaya çalış ama içinden ağlamak geldiği zaman da kendini dizginleme. Ağla, acını da en dibine kadar yaşa, mutluluğunu da, heyecanını da. Çok sev. En çok da hayvanları, doğayı. Çünkü en masum canlılar onlar. Haybeyi kimsenin kalbini kırma. Olur da istemeden birini üzersen de özür dilemekten kaçınma. Kusursuz olmaya çalışma. Yaradan dışında hiç kimse kusursuz değildir. Hayatı erteleme. İçinde kalacak her ne varsa son nefesini vermeden yaşa, yap. Gez, toz, hisset. Ama ne olursa olsun hep içinde bir yerlerde bu yaşında kal. Çocuk kal. Seni çok seviyor ve her halinle, her kararında destekliyorum, sana güveniyorum dedim. Ve ona sarılıp onunla vedalaştım. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Biz arkadaşımla bu konuşmayı sonlandırdık. Ve benim uykum geldi. Uyudum. Ve pat
Yüzleşmeye en çok korktuğum kişi karşımdaydı. Bu zamana kadar onu hiç rüyamda görmemiştim. Üstünden uzun yıllar geçmesine rağmen kanlı canlı karşımdaydı. Hesap sormak istediğim kişi benim kapıma gelmişti. Sakince kapıyı açtım ve içeri girmesine izin verdim. Saniyeler sonra hüngür hüngür ağlayarak ona hesap sormaya başladım. Nedenini bilmediğim, bana yaşattığı tüm sorunların, acıların hesabını soruyordum. Ağlayarak ve haykırarak. O karşımda öylece dinliyor ve çaresiz gözlerle bakıyordu. O kadar pişmandı ki tek kelime dahi edemedi. Karşımda ezilip büzülüyordu böyle. Hayatımda ilk kez ona sormak istediğim soruları sormuştum. Ve o kadar gerçekti ki. Karşımdaki o sessiz duruşunu gördüm ya. Dedim ki tamam, gidebilirsin. Seninle işim bitti. Evimin kapısını açtım ve onu uğurladım. Git dedim, yani seninle bir daha işim yok. İçim o kadar rahat etmişti ki bu hesabı da böylece kapatmış oldum. Bazı hesaplaşmalar mahşere kalır, bazıları hem bu dünyada hem de mahşerde görülebilir. Ben bu dünyada hesaplaşmadığım o kişiyle zihnimde hesaplaştım. Şu an o kadar özgür hissediyorum ki. Gerçekten siz de öyle yapın. İçinizde nefret biriktirmeyin. Vedalaşın. Hesaplaşın. Üstünüzde kalmasın. Atın onu. Deniz kenarından topladığım çakıl taşları gibi alın ve fırlatın onları. Çıplak ayak yürüyün. Kumsalın tadını çıkartın sonra. Bu arada bu deneyimi bana yaşattığı için farkında olmadan belki de o arkadaşıma da buradan teşekkür etmek istiyorum. Hiçbir karşılaşma tesadüf değildir. Her insan bir derstir. Kimisi uzun süre hayatınızda kalır. Kimisi öylece gelir ve gider. Kimisiyle çok kısa zaman geçirirsin. Ama hayatında yıllarca olan insanların bile veremediği dersi verir sana. Ya da birden zihninde bir çığır açar. Beyninizin içinde yolculuk yaptırır. Her şeyi sorgulamaya başlarsınız. Bu zamana kadar yaşadığın her şey, sana anlamsız gelen her şey birden anlamlı gelmeye başlar. Ya da öyle şeyler öğrenirsin ki o şikayet ettiğin hayatın için binlerce kez şükretmeye başlarsın. Senin şükür sebebin olur. Hayatınıza güzel şeyler katabilecek insanların çıkmasını diliyorum. Beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşça kalın.